Selamünaleyküm arkadaşlar. İlk dersimize hepiniz hoş geldiniz. Şu an daha hocamızı bekliyoruz. Muhtemelen o da e, giriş yapmış olması gerekiyor. İnşallah. Yani bir kontrol edelim. Selamünaleyküm hocam. Aleykümselam. Sesim falan rahat geliyor mu? Evet hocam, sesiniz gayet iyi geliyor şu anda. Nasılsınız hocam? Hayırlı Hamdolsun, siz akşamlar nasılsınız? Hayırlı öncelikle. akşamlar. Teşekkür ederim. Elhamdülillah biz de iyiyiz. Birazcık heyecanlıyız. Yeni dönemimizi sizinle yapıyor olmanın verdiği bir mutluluk ve ayrı bir heyecanımız var hocam. Estağfurullah. Öncelikle teşekkür ediyoruz. Kabul ettiğiniz için ve bu dönemimize Estağfurullah. destek olduğunuz için. Estağfurullah. Şöyle hocam, Kaan Kılıç hocamı arkadaşlar zaten muhtemelen hepiniz biliyorsunuzdur. Özellikle Orta Doğu bölgesinde gazetecilik ve gazeteci yazar olarak kendisini tanıyoruz. Biz bugün şu an gündemimizin yoğun bir odak noktası olan Orta Doğu'dan bahsedeceğiz tabii ki. Ama bizim odağımız her zaman biraz daha Kudüs'e kayıyor. Mescid-i Aksa'ya kayıyor inşallah. Bu yoğun gündemde Mescid-i Aksa'nın bugün 29. gün, kapalı kalmasının 29. günü. Bunun verdiği bir hüzün, bunun verdiği bir burukluk var tabii ki hepimizde. Ve gündemimizde bu kadar yer edinmemesinin verdiği de ayrıyeten bir burukluk yaşıyoruz. Bunlardan dolayı ve biraz daha e, bu gündemde yaşanan hüzün ve şeyden açıkçası nasıl çıkabileceğimize, yani geçmişte neler yaşanmıştı, biz nasıl Mescid-i Aksa'mıza kavuşmuşuzu konuşmak istiyoruz hocam sizinle. O yüzden konumuzun başlığı Kudüs'ün fatihleri oldu. İnşallah sözü size bırakıyorum. Estağfurullah. Şimdi nasıl usul takip edeceğiz? Soru cevap olacak mı ya da ne kadar süremiz var? Hocam şu şekilde, yani daha çok sizin şeyinize bırakacağımız bir konu olacak. Ben arada böyle ufak tefek bir soru şeyinde gireceğim. Soru cevaptan ziyade o şekilde ilerleyeceğiz. Konu başlığını, yani temamızın altında. En sonunda bir 10 dakikalık bir bölümde de 5-10 dakikalık bölümde de bir soru cevap, yani gelen sorular üzerine konuşabiliriz. Tamam. Süremiz de hocam, yani siz ne kadar müsait olursanız aslında biraz, yani bir saat civarı konuşuyoruz. Bir saati geçebiliyor o şekilde. Saati geçmesek daha iyi, tamamdır. Teşekkür ederim. Cümleten tekrar selamünaleyküm. Hayırlı akşamlar olsun. İfade edildiği gibi bugün inşallah Kudüs'ün fatihlerini konuşacağız. Tabii Kudüs'ün fatihleri dediğimizde belki hani Kudüs'ü sadece Hazreti Ömer ile birlikte 638 Baharı ile birlikte başlatmamak lazım Kudüs'ün tarihini. Hazreti Davud'u, Hazreti Süleyman'ı da anmak lazım. Ama konumuz tabii daha çok hani İslami dönem, yeni dönem, yani daha sonraki dönemler olduğu için Hazreti Ömer'den bahsedeceğiz. Selahaddin Eyyubi'den bahsedeceğiz ve Yavuz Sultan Selim'den bahsedeceğiz. Ve bu üç önemli İslam büyüğünün, devlet başkanının, halifenin, hükümdarın, sultanın bizlere nasıl bir miras bıraktığını ve bırakılan mirasla Kudüs'ün nasıl şekillendiğini inşallah konuşacağız. Şimdi girişi Hazreti Davut ve Süleyman'la yaptım. Çünkü bizde genellikle şöyle bir kullanım var. Ben de konuşmamda Galata meşhur o yönde olduğu için o şekilde ifade edeceğim. Kudüs'ün İslam hakimiyeti altına girdiği dönem diyeceğiz mesela. Kastettiğimiz Hazreti Ömer olacak. Fakat aslında bu söz bir yönüyle yanıltıcı. Çünkü Kudüs'ün İslam hakimiyetine girişi ta Hazreti Davut ve Hazreti Süleyman'la başlıyor. Şimdi biz tabii böyle Kudüs'ü anlatırken de, Kudüs'ün tarihindeki önemli dönüm noktalarına vurgu yaparken de, Kudüs'ün tarihindeki bir takım şahsiyetlerle ilgili yorumlar ya da bazen övgülerde bulunurken de mesela şöyle cümleler kurabiliyoruz. Üç semavi dinin başkenti mesela. Ya da Hazreti İbrahim'den bahsederken üç semavi dinin atası. Ama bu cümleler Kur'an-ı Kerim'e göre, Kur'an-ı Kerim'in bize öğretmek istediği tarih tasavvuruna göre Kur'an-ı Kerim çerçevesinde bizim Müslümanlar olarak iman ettiğimiz, inandığımız, takip ettiğimiz tarihi çizgiye göre aslında doğru değil. Çünkü Kur'an-ı Kerim çok açık bir şekilde مَا كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا وَلَاكِنْ كَانَ حَن۪يفًا مُسْلِمًا der. Yani İbrahim ne Yahudiydi ne Hristiyandı, o hanif bir Müslümandı der. Dolayısıyla üç semavi din dediğinizde aslında şunu söylemiş olursunuz. Önce bir Yahudilik vardı, o bitti. Sonra Hristiyanlık geldi, o bitti. Sonra İslam başladı derken İslam da devam ediyor. Peki bu sözün doğrusu ne?
İslam Hazreti Adem'den kıyamete kadar Rabbimizin göndermiş olduğu bütün dinlerin, yani hepsinin ortak adı, dönem dönem şeriatlarda, hükümlerde, bir takım böyle uygulamalarda bazı farklılıklar olsa da Allah katında din İslam'dır buyruğunda da ifade edildiği gibi aslında tek bir din var, İslam. Yahudilik bir dönüşüm, bir tahrifat, ana yoldan bir sapış. Hristiyanlık yine aynı şekilde ana yoldan bir sapış. Hakikat bu. Tabii böyle olunca Kudüs'ü kim inşa etmiş oluyor? Müslümanlar inşa etmiş oluyor. Kudüs'te İslam'ın izleri ne zaman başlıyor? Ta işte milattan aşağı yukarı 1000 yıl önce Hazreti Davud ve Hazreti Süleyman'la, işte detaylarda ufak farklılıklar olabilir, başlıyor. Peki biz bugün çocuklarımıza nasıl öğretiyoruz bilmiyorum. Şimdi nasıl öğreniliyor ama bizim dönemimizde mesela bizim büyüklerimiz, bizim yetişme çağlarımızda diğer dinleri anlatırken bize şöyle anlattılar, diğer peygamberleri de. Hazreti Musa Yahudilerin peygamberi ama biz de inanıyoruz. Hazreti İsa Hristiyanların peygamberi ama ona da inanıyoruz. Derken peygamberimiz İslam peygamberi. Bütün peygamberleri kabul ediyor. Hani İslam'dan başka dinler varmış da böylece o dinler İslam o dinleri de kabul ettiği için biz onları da kabul ediyormuşuz gibi. Şimdi çocuklarınıza siz İslam'ı böyle anlattığınızda, Kudüs'ü böyle anlattığınızda, Hazreti Davud'u, Hazreti Süleyman'ı, Hazreti Musa'yı Yahudilerin peygamberleri olarak anlattığınızda ya da Hazreti İsa'yı Hristiyanların peygamberi olarak anlattığınızda, bugün siz çocuğunuza Kudüs'ün Müslümanların kendi şehirleri olduğunu ya da Kudüs'ün bir İslam şehri olması gerektiğini nasıl anlatacaksınız? Aslında Yahudinin söylediği şeye maalesef dünyayı kabul ettirdiği Yahudi tarih tezinde ne yazık ki biz de hiç farkında olmadan bazen ne yazık ki böyle su taşıyabiliyoruz. Şimdi ne diyorlardı? İşte önce burada biz vardık, sonra diğerleri geldi, Araplar, Müslümanlar bizi buradan kovmak istiyorlar. Şehirde hak iddia ediyorlar diyorlar Yahudiler malum. Peki biz böyle bu şekilde kronolojiyi böyle anlattığımızda çocuklarımıza nasıl anlatacağız bu şehirde bizim hakkımız olduğunu? Malum işte şimdi demokratik ve liberal bir dünyada yaşıyoruz. Çocuklarımız çok kolay bir şekilde ya bir dakika hakikaten de tarihte önce onlar buradaydı. Neden biz burada hak iddia ediyoruz falan diyorlar. Ben bunu duyuyorum. Belki bu itirazı bizim çevrelerde duyanlar, cevaplamak zorunda kalanlar da oluyordur. Hatta ben bazen yaşı böyle ileri büyüklerimizden bile duyuyorum. Ya tamam Mescid-i Aksa bizim ilk kıblemiz ama kardeşim Abdal'da adamlar da Araplardan, Müslümanlardan önce bu şehirdeydi. Şimdi bu gerçeği red mi edelim diyen Müslümanlarla karşılaşıyorum ben. Bu neyin sonucu? Yahudilik bir başlangıç önce, sonra Hristiyanlık, sonra İslam şeklindeki sıralamanın sonucu. Üzgünüm. Dolayısıyla biz belki Kudüs'ün tarihini, Kudüs'ün bizim için ne anlam ifade etmesi gerektiğini konuşurken ilk önce böyle bir tahsil yapmak zorundayız. Yani Kudüs bir İslam şehridir. İslam'ın da Kudüs'teki varlığını 638'de başlatmıyoruz. Milattan önce binlerden itibaren Hazreti Davud, onun oğlu Hazreti Süleyman'la beraber Kudüs'te İslam varlık gösteriyor. O dönemde mesela Hazreti Davud, Hazreti Süleyman Kudüs'ü inşa ederlerken ya da Beyt-i Makdis Hazreti Süleyman eliyle inşa edilirken o dönemde Kudüs'te yaşayan halk Müslümandı. Bakın Yahudi değildi. Dolayısıyla burada bakın başka bir yere geliyoruz. Yahudiler sadece bir milletin toprağını ya da bir coğrafyadaki fiziksel bir takım böyle değerleri, kıymetleri, eserleri ya da evleri, barkları, mülkleri işgal etmiyorlar. Aynı zamanda kronolojiyi de işgal ediyorlar. Bakın tarihi de işgal ediyorlar. Doğru tarih algısını da işgal ediyorlar. Yerine kendi çarpık tarih algılarını yerleştiriyorlar. Hollywood filmleriyle, gazete manşetleriyle, popüler kitaplarla, filmlerle, tiyatrolarla, dizilerle, ateşli söylemlerle, siyasi nutuklarla, en son nihayet bizim kulağımıza da böyle üfürülen bir takım böyle yarım yamalak bilgilerle maalesef zihnimizde, şuur altımızda önce onlar vardığı maalesef kabule hazır hale geliyoruz. Şimdi konu önemli olduğu için böyle bir giriş yapmak istedim. Yani ben şimdi yine hep alıştığımız şekilde öyle anlatıldığı için, ki ben de öyle anlatıyorum. Normali zaten bir şekilde alışılmışı bu olduğu için Galata Meşhur'a dönüşmüş durumda ama Kudüs'te İslam asırları Hazreti Ömer'le başlamıyor. Hazreti Ömer rayından saptırılmış bir yürüyüşü tekrar rayına sokan kişi. Böyle anlatalım, böyle anlayalım. 638 yılında malum Ebu Ubeyde bin Cerrah komutasındaki İslam ordusu Kudüs'ü kuşatmıştır. Kudüs Patriği Sofronius kendisi Bizans İmparatorluğu adına bölgeyi hem dini hem de siyasi anlamda yönetmekte olan bir patriktir. Ortodoks Hristiyan patrik.
Kendisi malum Hazreti Ömer'e burası sıradan bir şehir değildir, ben burayı ancak halifeye teslim edebilirim diye bir haber gönderir. Hazreti Ömer o sırada Suriye ordularını teftiş için Cabiye dediğimiz bölgededir, Şam'ın güneyinde. Aslında Kudüs'e çok yakın bir noktadadır. Çünkü 635'tir bugünkü Biladüzşam'ın Suriye ve Humus bölgesinin fethi. Ebu Ubeyde bin Cerrah'la Halid bin Velid Şam surlarını farklı köşelerinden kıstırarak, kuşatarak fethetmişlerdir. O yüzden mesela bugün Şam'ın hemen batısında Hamidiye Camii'nin hemen güneyindeki bir tane tarihi kapı Babül Cabiye, Cabiye kapısı olarak anılır. Hazreti Ömer'in bulunduğu o tarihi mıntıkaya atfen. Hazreti Ömer daha sonra kendisine gelen haberle Kudüs'e geçer. Kudüs'te rivayetlere göre El Halil kapısında, yani şehrin batı çıkışında halife karşılanır. Patrik Sofronius kendisi şehrin anahtarını halifeye teslim eder. Böylece demin ifade ettiğim gibi bir İslam şehri olarak kurulan, sonrasında Yahudiliğin ortaya çıkışıyla beraber maalesef tahrif edilmiş bir takım usullere sahne olan, sonra Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan önceki son İslam peygamberi Hazreti İsa'nın gönderilmesiyle, bakın Hazreti İsa bir İslam peygamberi olarak tekrar hatırlatıyorum, gönderilmesiyle Beyt-i Makdis merkezi yeni bir hikaye tekrar sahne olan, ama daha sonra malum Hazreti İsa yapılanları biliyoruz derken, Hazreti İsa'dan sonra insanlık tarihinde ilk defa 500 yıllık bir fetret dönemi var ki Kur'an-ı Kerim'de bu da geçer. Ala fetratin miner rusul diye, peygamberlerin gönderilmediği, dünyanın peygambersiz kaldığı ilk dönemdir o. Sonrasında malum şehir artık işte işgallere uğramıştır. Sonra Romalılar gelmiştir. Roma'dan sonra Bizans gelmiştir derken pagan bir kültürün üzerine Hristiyanlığın o şirk unsurları üst üste binmiştir. Derken Hazreti Ömer yürüyüşü tekrar Asya haline çevirir. Bu neye benziyor? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Mekke'yi fethettiği zaman haccı insanlara, işte haccın farziyetini duyurduğunda sıfırdan bir şey uydurmuyor Efendimiz, icat etmiyor ya da hiç kimsenin bilmediği bir şey söylemiyor. Haccın zaten rükünleri belli. Tavaf belli, kurban belli, say belli, Arafat belli, Mina, Müzdelife. Fakat çok fazla şirk unsuru ve bidat, sonradan katıştırılmış şeyler karıştırıldığı için Efendimiz onları böyle silip atıyor. Tekrar böyle güzel bir şekilde tevhid üzere tekrar ibadeti oturtuyor. Hazreti Ömer'in yaptığı da bu aslında. Yani Kudüs'ün yürüyüşünde raydan sapan kısımları tekrar raya böyle sokmak suretiyle tekrar Kudüs'ü İslam'a kazandırıyor aslında Hazreti Ömer. Bu şekilde ifade etmek belki daha doğru olur. Tabi o dönemde şehri Hristiyandır malum. Hristiyanlar bir taraftan Bizans İmparatorluğu'na bağlı bir şehir devleti, bir taraftan da tabi milattan sonra 326'da İmparator Konstantin'in annesi Helena bölgeye gelerek birçok böyle önemli eseri de bizzat inşa ettiği için aynı zamanda da Bizans İmparatorluğu için sıra dışı bir öneme haizdir. Yani Doğu Roma'nın işte meşhur İmparatoru Konstantin'in annesi Azize Helena tarafından şehir inşa ve imar edildiği için Kudüs aslında Bizans İmparatorluğu için böyle bir nevi manevi mirastır da, sadece Hristiyanlık üzerinden değil. Hazreti Ömer şehirde çok kritik birkaç dokunuş yapar. Onlardan birincisi, Kıyamet Kilisesi avlusuna gelindiği zaman malum o sırada bir namaz vakti, rivayetlere göre öğle ya da ikindi namazından birisinin vakti girer. Tabi şehir aylarca kuşatılmış olduğu için Hristiyanlar surlardan Müslümanları dışarıda bekleyen, kuşatmayı sürdüren Müslümanları izledikleri için birkaç ay onların böyle günde 5 defa günde 5 defa vakit namazı kıldıklarını bilmektedirler. Artık namaza aşinadırlar. Tabi Hazreti Ömer ve etrafındakiler namaz için hazırlanınca Patrik malum çok meşhur bir kıssa olduğu için detaylarına girmeyeceğim. Önce söyler Hazreti Ömer'e, buyurun burada namaz kılabilirsiniz der. Kilisenin avlusunu gösterir. Hazreti Ömer daha sonra dışarıya çıkar ve dışarıda kilisenin avlusunda namazı kılar. Şimdi genelde bu kıssayı anlattığım zaman İstanbul'un fethinde işte malum Ayasofya Kilisesi'nin bir camiye çevrilmesi üzerinden böyle bir karşılaştırma yapılıyor. Hatta ya işte acaba Osmanlı'nın yaptığı doğru muydu? Hazreti Ömer bile Kudüs gibi sembol bir şehirde şehrin en büyük mabedini camiye çevirmedi, kilise olarak bıraktı. O zaman acaba Fatih'in yaptığı şey doğru muydu şeklinde bir kıyaslama yapılır. Malum burada da çok önemli bir fark var iki olay arasında. Bizans'a haber gönderiliyor. Fetihten önce Fatih onlara eğer direnirlerse ve şehri kaybederlerse başlarına gelecekleri önceden duyuruyor. Bakın bu nokta çok önemli.
Yani İslam ordusu tarihte bir şehri kuşattığında şehir teslim olduğu zaman uygulanan fıkıh ve hüküm ayrı. Şehir direndiği zaman ve direnmesinin sonuçlarına katlanacağını kendisi deklare ederek, kabul ederek böyle bir savaşa girdiğinde uygulanacak olan hükümler ve fıkıh farklı. Dolayısıyla eğer İstanbul teslim olsaydı, yani şehir kuşatma sonucu vurularak, düşürülerek alınmasaydı belki de Fatih Ayasofya'yı camiye çevirmezdi. Hatta belki değil, belki bir anlaşma yapılırdı ve Ayasofya kilise olarak kalırdı. Daha sonra belki cemaat azaldıkça camiye dönüşürdü ama ilk etapta olmazdı. Dolayısıyla Hazreti Ömer'in ilk adımı şehir teslim olduğu için Hristiyanlara bütün her şeyleri yerlerinde bırakmak ve aynı zamanda da daha sonraki dönemde Müslümanlar eğer orada çoğalırlarsa Kıyamet Kilisesi'ni ellerinden almamaları için tedbiri baştan sağlamlaştırmak oldu. Pati'ye söylediği sözü hatırlayın. Ben diyor eğer burada namaz kılarsam benden sonra gelen Müslümanlar halifemiz burada namaz kılmıştı diyerek önce burayı cami, mescit yaparlar. Daha sonra orası bir camiye dönüşür ve nihayet kilisenizi elinizden alırlar der Hazreti Ömer Hristiyanlara. Birinci dokunuş budur. Yani Hristiyanlığı şehirde asli bir unsur olarak muhafaza etmek. Hani bazen diyoruz ya işte Kudüs İslam şehridir, Kudüs Müslümanlarındır. Şimdi eğer Kudüs Müslümanlarındır sözünden bizim kastettiğimiz şey Kudüs'te Müslümanlardan başka hiç kimse olmayacak ise Hazreti Ömer'den itibaren böyle bir şey olmamış. Herhalde yapsa Hazreti Ömer yapardı. Yani gayet güçlü bir devletsiniz o zaman. Şehri zaten kuşatmışsınız, almışsınız. Hristiyanları sürse kimse bir şey demez. Ama bakın Hazreti Ömer Hristiyanların daha sonra Müslümanlar burada çoğalıp da kiliselerini ellerinden alabileceklerini bile düşünecek kadar mevzuyu ince tutuyor. Bu nokta çok mühim. Dolayısıyla bizim dünyadaki varlığımız Müslümanlar olarak bir beldedeki hakimiyetimiz sadece biz olmak değildir. Yani Kudüs İslam'ındır dediğimizde kastettiğimiz şey Kudüs İslami bir mantıkla yönetilmelidir. Kudüs'ün dengelerini Müslümanlar kurmalıdır. Cümle budur. Tercüme, yani anlaşılması gereken cümle. Yoksa sadece Müslümanlar olacak dediğinizde dediğim gibi Hazreti Ömer bunu yapmamış. Biz nasıl yapalım, niye yapalım? Ya da böyle bir şeyin belki de yapılması gerekse Hazreti Ömer yapardı. Böyle bakalım meseleye. Dolayısıyla bu nokta önemli. İkinci bir nokta malum Hazreti Ömer şehir hakkında bir emanname veriyor. Meşhur Ömer ahitnamesi El-Uhdetül Umeriye diye geçer Arapçası ya da Umar Treaty diye İngilizce kaynaklardan her dilde metnini bulabilirsiniz. Orada Taberi'nin de rivayet ettiği meşhur bir versiyon vardır biliyorsunuz anlaşmayla ilgili. O anlaşmanın özellikle bahsedeceğim maddesi şehirde bir başka dengeyi daha zorunlu kılıyor. O maddede hepinizin bildiği gibi şu: şehre bundan sonra Yahudilerin iskanına müsaade edilmeyecek. Anlaşılıyor ki 638 gibi erken bir tarihte şehirde Yahudi sorunu var. Bu bize neyi gösteriyor? Siyonizmle ilgili biz bütün anlatılarımızı işte 1897'deki meşhur 1. Siyonist Kongre ile başlatıyoruz değil mi? Ama anlaşılıyor ki 638 gibi kaç yüzyıl önce yani daha Bismillah İslam ordularının şehre ilk defa giriş tarihinde bile demek ki bir Yahudi sorunu var. Ve bu Yahudi sorununu Hristiyanların teklifiyle Hazreti Ömer anlaşmaya bir madde ilave ederek ki ilave teklifi de Hristiyanlardan geliyor. Efendim diyor böyle diyorlar böyle bir talebimiz de var. Hazreti Ömer tamam diyor. Ve böylece Kudüs'le ilgili ikinci bir nokta daha belirginleşmiş oluyor. Şehirde Yahudilerin hakkı yok. Yani net bir şekilde. Hani İkrime Sabri'yi duymuşsunuzdur mutlaka. Eski Mescid-i Aksa'nın hatiplerinden. Ve bir defa Mescid-i Aksa'da cuma namazı kılıyorduk. İşte o hutbe işte o gün onun sırasıydı. Çok güzel böyle çok hoş bir şey yaptı böyle. Benim de zihnimi açan bir konuşmaydı. Dedi ki eğer dedi Yahudiler dedi Ömer dedi şehre geldiğinde yani 638'de anlattığım süreci kastediyor. Eğer şehirde olsalardı ve şehirde yerleşik bir şekilde şehrin sakinleri arasında bulunsaydı Ömer onlara da haklarını verirdi dedi. Çok önemli bir şey bu. Yani anlaşılıyor ki 638'de şehirde Yahudiler hala işgalci, hala rahatsızlık verici bir güç. Hristiyanların dışına bakın Hristiyanlara aynı şey yapılmıyor. Hatta birazdan da detaylarını anlatacağım. Selahaddin Eyyubi Kudüs'ü Haçlılardan aldığı zaman Hristiyanlara, Ortodokslara eski haklarını geri veriyor. Çünkü kendi Katolik Frank dindaşları onları kovuyorlar Kudüs'ten. Kudüs'te Kıyamet Kilisesi'ne falan yerleşiyor Haçlılar ve Ortodoksları sürgün ediyorlar şehirden. Dolayısıyla Kudüs'te başından beri her zaman bir Hristiyan denge var ama Yahudi yok. Dolayısıyla Kudüs İslam'ındır, Kudüs Müslümanlarındır, Kudüs bizim olacak derken bu şehri Hristiyanlarla paylaşacağımızı da
zımnen kabul ediyoruz. Çünkü başından beri denge böyle kurulmuş. Dediğim gibi Hristiyanların şehirde olmaması gerektiği gibi bir İslami kabul olsa herhalde 2. Raşid Halife Ömerül Faruk, ki herhangi birimizin İslami şuurunun onun şuuruyla kıyaslanması bile kabul edilemez. Herhalde haşa Hazreti Ömer'e ya niye kovmadı şu Hristiyanları diyecek halimiz yok. Demek ki Kudüs'le ilgili böyle bir ilahi takdir var. Şehrin yani kimliği bağlamında söylüyorum. Dolayısıyla ikinci nokta, Yahudilerin şehirde hakkı yok net bir şekilde. Başından beri zaten Hazreti Ömer de bu noktayı koymuş. Üçüncü bir nokta yine malum Hazreti Ömer'in şehirde yapmış olduğu düzenlemelerden bir tanesi Kıyamet Kilisesi'nin anahtarını bir Müslümana teslim etmesi. Şu anda şehirde hala sabahleyin saat 5 civarında Müslümanlar Mescid-i Aksa'da sabah namazını eda ettikleri sırada Müslüman mahallesinden bir adam gelir, elinden cebinden anahtarı çıkartır, kilisenin dış kapısını sonra iç kapılarını açar, ziyaretler ve ibadetler başlar. Akşamleyin aşağı yukarı şimdi bir saat kadar sonra yine aynı adam gelecek, cebinden anahtarı çıkartacak, kiliseyi tekrar kilitleyip tekrar Müslüman mahallesindeki evine dönecek. Bu adam kim? Bu adam Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam döneminde Uhud Savaşı sırasında Ensar'ın hanımlarından biri olan ve savaşta Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şehit edildi şeklinde o meşhur ve acı şaya yayıldığında Medine-i Münevvere'de şehir merkezindeki yapmakta olduğu işi bırakıp eline böyle bir karga alıp böyle savaş meydanına doğru koşan, yol üzerinde birkaç noktada ailesinden erkeklerden birkaç kişinin cesetleriyle karşılaşıp ya işte bak bu işte şudur budur diye kendisine onlar hatırlatıldığında şehadet onlara mübarek olsun bana Resulullah'ı gösterin diye savaş meydanında canhıraş Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı arayan, sonra Efendimiz'i o çıkartıldığı mağarada bulduğu zaman da tarihe geçen o meşhur sözünü, yani ya Resulallah seni sağ olarak gördüm ya, bana bundan sonra hiçbir acı isabet etmez, hiçbir sıkıntı dokunmaz diyen o meşhur Ensar hanımının, o kahramanın torunlarından bir tanesi bu kadın, ki bu hanımefendi kim? Ummu Umare Nusaybe binti Kab el Ensariye. Nesibe olarak da bizde kullanılır malum ama aslı Nusaybe'dir. Yani kelimenin aslı. Nusaybe ailelerden bir tanesidir. Bugün Nusaybe ailesi Kudüs'te. Nusaybe binti Kab'ın torunlarıdır. Bahsetmiş olduğum o kişi de, Müslüman mahallesinden gelen kişi de bugün ailenin şu anda reisi olan Raid el Nusaybe'nin görevlendirmiş olduğu, anahtarı hala kendilerinde anahtar bulunduğu için anahtarı saklayıp muhafaza edip kilisenin kapısını açıp kapatan kişidir Raid el-Nusaybi, ki ben de bir Kudüs ziyaretimiz sırasında bu kıssayı bizatihi kendisinden bir aile öyküsü olarak dinlemiştim. Tabii düşünün 638, aradan geçen yüzyıllar, arada 88 yıllık bir Haçlı parantezi, sonrasında devam eden süreçte işte Osmanlı, önce Eyyubi, ondan sonra Memlük, sonra Osmanlı, 1917'den 48'e İngiliz manda yönetimi, 48'den 67'ye Ürdün yönetimi, 67'den günümüze İsrail işgal ederken şehrin geçirmiş olduğu birbirinden çok farklı fırtınalı dönemlerin hiçbirinde bu denge bozulamadı, bu statüko bozulamadı. Dolayısıyla Hazreti Ömer'in şehre yaptığı çok önemli bir dokunuş, Hristiyanların dünyadaki en kutsal mekanlarının anahtarını, yani sembolik olarak biliyorsunuz anahtar Filistin içinde bir semboldür. Neyi ifade eder? Sahiplik, yani benim dersin. İkinci olarak dilediğin gibi kullanabilmeyi ifade eder. Hani anahtarı açarsın, kapatırsın. Üçüncü olarak da senin orada varlığını ve hakkını belirtir. Yani sadece bir mekan senin değildir ya da girip çıkma hakkın yoktur. Aynı zamanda orası benim demiş olursun. O yüzden mesela hani Filistin'e aidun derler. Hani döneceğiz ve simge nedir? Anahtar. Yani hatta 48'de Nekbe'den itibaren vatanlarını terk etmek zorunda kalan Filistinli kardeşlerimizin birçok aile büyüğü o pasta anahtarları hala saklarlar. Yani niye? Çünkü anahtarın böyle bir manası var. Dolayısıyla Hazreti Ömer'in şehre yaptığı dokunuşlardan üçüncüsü Kıyamet Kilisesi'nin anahtarını bir Müslümana teslim etmesi. Dördüncü bir dokunuş daha var ki o zaten konumuz açısından belki de en önemlisi. Çünkü bahsettiğim bütün detaylar Hristiyanlıkla ilgili daha çok ya da onlara taalluk eden noktalar. Ama esas olarak Mescid-i Aksa'nın yerinin belirlenmesi, Beyt-i Makdis'in şimdiki o 144 dönümlük geniş arazinin güney tarafına bir cami olarak ilk defa bir mescit olarak belirlenmesi, Hazreti Ömer'in bizatihi inşaatta çalışmak suretiyle kendisini sonraki nesillere ya biz bu kadarını yaptık devam ettirin şeklinde bir ödev olarak adeta bıraktığı orada ilk imar çalışmaları.
Tabii Hristiyanlarla Yahudiler arasında çok ciddi bir gerilim olduğu için dini, itikadi, tarihi vesaire Mescid-i Aksa'nın bulunduğu alanı çöplüğe çevirmişlerdi. O şeyler Bizans döneminde Hristiyanlar. Tabii burada bir parantez açalım. Şimdi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam döneminde malumunuz Miraç hadisesi yaşandığı zaman Miraç'tan dönüşte müşrikler soruyorlar. Madem Kudüs'e gittiğini söylüyorsun, o zaman bize söyle bakalım Beyt-i Makdis'in duvarları nasıl, onun sütunları nasıl, pencereleri nasıl diye sorular soruyorlar. Efendimiz'e böyle binanın fiziksel özelliklerine dair. Tabii hadislere böyle maalesef lakayt, laçka ve şüpheci bir bakışla yaklaşan bazıları, ki maalesef bazı Müslümanlar da bu kafada ne yazık ki, bu rivayetleri ele alarak şöyle bir eleştiri getiriyorlar. Diyorlar ki yani o dönemde Beyt-i Makdis mi vardı, neyini gördü? Yani Resulullah Efendimizin miraca gittiği gece, yani İsra yaparak önce Mekke'den Kudüs'e, Miraç'la da Kudüs'ten göklere yükseldiği o sıra dışı olağanüstü gecede Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam müşahede ettiği şey neydi? Bu önemli bir soru. Burada bir parantez açarak bu soruyu cevaplayalım. Çünkü birçok arkadaşın zihnine bu noktada böyle soru işaretleri geliyor. Hakikaten de milattan sonra 70'te Beyt-i Makdis'i malum Romalılar ikinci mabet dedikleri Yahudilerin, yani Beyt-i Makdis'in ikinci versiyonu diyelim, yıktıklarında bütün temellere kadar binanın bütün taşlarını söküp her şeyi ortadan kaldırdılar. Hakikaten de 638'de Hazreti Ömer bahsetmiş olduğumuz sırada gelip de şehre Beyt-i Makdis'in yerinin sınırlarını tekrar belirleyip ilk defa orada bir Müslüman mabedi inşa ettirdiğinde, yani ilk fetih döneminde hakikaten ortada mescit falan yoktu. Peki o zaman Buhari, Müslim başta olmak üzere birçok sahih hadis kaynağında geçen Beyt-i Makdis'in fiziksel anlamda Efendimizin gözünün önüne getirildiği ya da kendisi Kudüs'ü ziyaret ettiği sırada Beyt-i Makdis'te gördüğü şey neydi peki o zaman? Hatta madem gördün o zaman bize söyle şeklinde müşriklerin sorduğu sorular neydi? Şimdi şu söylenebilir, yani Resulullah Efendimiz'e Allah belki de işte müşahede ettirdi, Beyt-i Makdis'i ilk haliyle gösterdi denebilir. Ama müşrikler soruyorlar. Bakın diyorlar ki madem sen Beyt-i Makdis'i gördüğünü söylüyorsun, o zaman söyle bakalım sütunları nasıl, kapıları nasıl? Ha, demek ki müşriklerden bazıları da binayı görmüş. Peki neyi gördüler o zaman? Yani Beyt-i Makdis madem yıkılmıştı, o zaman müşrikler hani Efendimiz'i adeta böyle tabiri caizse imtihana tutacak kadar neyi gördüler Kudüs'e? O zaman arada Kur'an-ı Kerim'de de işaret edilen, tarih kaynaklarının da teyit ettiği bir bilgiyi araya yerleştirelim. Böylece aradaki kopukluk da tamamlanmış olsun. Mekke dönemine gidelim. Rum suresi indiği zaman Elif Lam Mim Gulibetir Rum fi ednel ardı ve hum min ba'di galebihim seyaglibun fi bid'i sinin lillahil emru min qablu ve min ba'd ve yevme izin yefrahul mu'minun. Rum suresinin ilk ayetleri. Elif Lam Mim. Rumlar mağlup oldu. Rumlar dediği Bizanslılar. Kur'an-ı Kerim Bizans suresi var. Çok enteresan. Ehli kitabı Mecusi, ateşperest İranlılara karşı Rabbimiz Müslümanların önüne bir örnek olarak koyuyor. Hani ehven-i şer gibi düşünün. Yani o dönemde Bizans tevhid üzere değil, tevhid ehli değil, bu kesin. Yani Kur'an-ı Kerim Bizanslarla Sasanlar arasındaki o meşhur savaşı anlatırken yani bize böyle tevhid ehli Müslümanları tutmak gibi bir seçenek sunmuyor, bakın. E, Pagan ya da şirk unsurları, işte pagan unsurları ya da böyle şirk unsurları bile bulaşmış olsa Hristiyanlık ehli kitap olarak görülüyor. Bakın, tevhid ehli üzere değil o dönemde Bizans, ama onların karşısında hiçbir kural tanımayan mecusi bir İran var. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim bunları malumunuz karşı karşıya getirip Müslümanlara diyor ki Rumlar mağlup oldu ama birkaç sene içerisinde tekrar galip gelecekler ve o gün diyor müminler Allah'ın yardımıyla binasrillahi yensuru men yeşâ, Allah dilediğine yardım eder ve yevme izin yefrahul mu'minun, müminler o gün sevinecekler binasrillahi, Allah'ın yardımıyla. Demek ki Bizans'a o savaşta ikinci raundda Allah'ın yardımı geliyor, bakın. Yani gayrimüslim bir devlete Allah yardım ediyor. Bakın, tarihin böyle bizim anlayamadığımız bazı kuralları var, böyle bazı kaideleri var. Tefekkür etmek lazım. Konumuz bu değil. Detaya çok girmeyeceğim. Gelelim konumuza. Malum savaşın ilk raundunu Bizans kaybediyor. Kur'an-ı Kerim'de de ifade edildiği gibi. Rivayetlere göre bugünkü Tarsus civarında çok kanlı bir savaş yaşanıyor Çukurova'da. Ve Sasaniler, bugünkü sadece İran değil, aynı zamanda bugünkü Anadolu'nun bir kısmıyla beraber İran tamamı Bizans'ın Sasanilerin elinde.
Başkent Medain zaten eski adıyla Ktesifon. Bugünkü işte Irak topraklarında zaten. Başkentleri de Irak'ta. Hani İran deyince bugünkü İran gibi düşünmeyin. Çok daha geniş bir coğrafya. Tabii ilk round kaybettikten sonra çok ilginçti. İlk yaptıkları şeylerden bir tanesi Orta Doğu'daki statüko dengeleri değiştirme adına İranlıların, Mecusilerin yani Sasani'nin Kudüs'teki bütün kontrolü Yahudilere devretmek oluyor. Savaş sırasında Kudüs'teki Yahudiler Bizans aleyhine çalışıp düşmana karşı İran'la beraber Bizans'a karşı işbirliği yapıyorlar. Ve bunun ödülü olarak da savaşta Bizans mağlup olup da bütün Orta Doğu'dan, bugünkü Suriye'den, Lübnan'dan, Kudüs'ten Bizans çekilmek zorunda kalınca Anadolu'nun içlerine doğru, çünkü tam üzerimizden geçiyor çünkü sınır böyle fay hattı gibi. Böylece Kudüs'te mabedin inşası başlıyor. 1615-616 gibi bir tarihte. Yani çok enteresandır. Bakın kronolojiyi doğru takip edin. Miraç ne zaman? 620 aşağı yukarı. Yani hicretten 2 yıl önce. Dolayısıyla Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hicretle beraber, hicretten önce Miraç'la beraber Kudüs'e gittiğinde, yani Miraç gecesinde Kudüs'te Kudüs'ü müşahede ettiğinde, kendisinin başka bir Kudüs seferi yok fiziksel anlamda, dünyevi olarak, ne oluyor? Şehirde aslında Yahudilerin hemen yapmaya giriştiği o 3. mabedin inşasını da aynı zamanda görüyor. Yani müşriklerden bazıları da ticaret vesaire falan sebeplerle Kudüs'e de arada uğradıkları için şehirdeki değişimi onlar da görüyorlar. Ve onlar Bizans'la beraber, onların gönlü tabii ehli kitap yerine Bizans'la Sasanilerle beraber olduğu için, hani Kur'an-ı Kerim zaten o yüzden bu örnekli Müslümanların önüne koyuyor. Mekke döneminde Sasanilerin galip gelişi ve Kudüs'te bir Yahudi statükosunun kurulması, tabii Yahudilik de çok değişmiş kendi içinde vesaire. Tabii ticaret gibi birçok ortak payda da var. Mekke ticaret yolları üzerine birçok yeni denge de kuruluyor. Dolayısıyla Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam müşahede ettiği fiziksel bir mekan var o dönemde. Hani hadisleri vesaire falan böyle hemen inkar etmeden önce aradaki o tarihi boşlukları düzgün bir şekilde doldurmak lazım. Fakat maalesef bizim birçok ilahiyatçımız tarih okumadığı için ve çok böyle paldır küldür ne yazık ki böyle bu meselelere yaklaşıldığı için, yani adam hasbelkader kendince böyle hadis okumuş, kafası modernist ya da bir takım böyle başka şeylerle bulanmış. Tarihte okumadığı için doğru düzgün, ya böyle şey mi olur, o zaman Beyt-i Makdis vardı falan deyip kendi kafasını da karıştırıyor, başkasının kafasını da karıştırıyor. Sonra ne oluyor? Müslümanlar Medine'ye hicret ettiği zaman Kur'an-ı Kerim'in müjdesi tahakkuk ediyor. 628-29 gibi bir tarihte Bizans Savaşı'nın ikinci raundunu kazanıyor. Daha sonra Heraklius bizatihi kendisi, o meşhur bir ada vardır. Eğer kutsal toprakları yani Kudüs'ü Sasanilerden kurtarabilirsem yürüyerek hac yapacağım. Yani Kıyamet Kilisesi'ni ziyaret edeceğim diye. Kendisi bizatihi hatta böyle Şam tarafından gelip böyle Kudüs'ü ziyaret ediyor. Dolayısıyla Müslümanlar Hazreti Ömer döneminde 638'de Kudüs'ü teslim aldıklarında şehir tekrar Bizans'ın eline geçtiği zaman büyük bir yıkım gerçekleşiyor yine Mescid-i Aksa alanında. Çünkü Yahudi mabedi Hristiyanlar ve Beyt-i Makdis'in bulunduğu yeri çöplüğe çeviriyorlar. Şehrin böyle mezbeleliğine dönüşüyor. Hazreti Ömer geldiği zaman kendisi şehre yaptığı 4. müdahalede Beyt-i Makdis'in yerini tespit ettiriyor. İçindeki bütün pislikleri, mezbelelikleri, her şeyi böyle molozor çıkarttırıyor. Orayı tekrar böyle şimdiki 144 dönümlük alan olarak belirliyor. Fakat düşünün, o dönemde daha böyle içeride Kubbetüs Sahra yok. Minareler yok, surlar yok. Şimdi biz böyle Mescid-i Aksa ilk kıblemiz derken hafızamız bize böyle küçük bir oyun oynuyor. Sanki böyle Zeytin Dağı'ndan Kudüs'ün şimdiki halini izliyoruz gibi. O dönemde hiçbir şey yok orada. Bomboş. Ve Kubbetüs Sahra'nın kurulduğu yeri düşünün. Kubbetüs Sahra'nın bulunduğu yer aslında Kudüs içerisindeki engebelik alanlardan bir tanesi. Yani bir kaya, bir tepe. Kubbetüs Sahra onun üzerine böyle bir takke gibi oturtuluyor aslında o kayanın üzerine. Ve dikkat ederseniz Kudüs'e gidenler bilirler. Mesela Mescid-i Aksa içerisinde bütün şadırvanlar kıble mescidi seviyesindedir. Bakın Beyt-i Makdis'in içerisinde o yükselti alan yukarıya doğru tırmandığı için mesela hiçbir mesela musluk, şadırvan, çeşme, akarsu Kubbetü Sahra seviyesinde yoktur. Niye? Çünkü şimdiki motor sistemleri o zaman olmadığı için su en fazla aşağıya inebilmiştir. Gidenler bilirler. Hep abdesti aşağıda alacaksınız. Yani yukarıda Kubbetü Sahra'nın bulunduğu yere merdivenlerle çıkarsınız. Çünkü orası tepedir. Yani fiziksel olarak. Niye mesela Kubbetü Sahra oraya yapılıyor?
Kubbetü Sahran olmadığını düşünün. Şimdiki evlerde yok. Kudüs'ü çıplak olarak farz edin. Hristiyanlık döneminde şehirdeki tek yükselti ve üzerinde böyle bir bina olan tek yer bugün Kıyamet Kilisesi'nin örttüğü alanda, Kıyamet Kilisesi'nin o gri kubbesinin olduğu alanda, orası da bir başka tepeydi. Yani şehirde 2 tane tepe vardı, Hakim Tepe. Birine Hristiyanlar Golgota Tepesi dedikleri, Hazreti İsa'nın o çarmıha gerildiğine inandıkları tepeye kendi mabetlerini yapmışlar. Hazreti Ömer şehri fethediyor. Şehir tamamen Hristiyan görünümünde. Ortada bir Müslüman alameti yok. Daha ya başlardayız, daha yeni. Ama 690'lara gelindiği zaman Abdülmelik bin Mervan, Emevi halifesi, diyor ki şu Kudüs'e bir İslam işareti gerekiyor. Bir nişan gerekiyor. Bir sembol gerekiyor. Ve bugün bakıyorsunuz hakikaten aradaki evleri falan görmeyin. Kıyamet Kilisesi'nin bulunduğu yer bir tepedir. Kubbetüs Sahra'nın bulunduğu yer bir tepedir ve Kubbetüs Sahra Haçlılar döneminde şimdiki bina yükseltildiği için Çan Kulesi falan Haçlılar eklediler 1099'dan sonra. Önceden orası böyle daha alçaktı. Binalar daha mütevaziydi. Helena'nın yaptırdığı ilk binalar 326'dan sonra daha iptidaiydi. Ya böyle bir manastır şeyi gibi, böyle külliyesi gibi. Dolayısıyla Kubbetüs Sahra yükseldi ve orada böyle şehre dışarıdan bakıldığı zaman şehre böyle İslami bir kimlik veren bir bina oldu. Hani Kubbetüs Sahran için oraya yapıldı ve Kubbetüs Sahran için bu kayayı örtüyor sorusunun bir diğer cevabı da aslında şehrin İslami bir görünüm kazanması için. Neyse. Devam Hocam bir edelim. araya girebilir miyim? Kusura bakmazsan. Şeyi de canlı sohbette link atıldı da yoklama linki, onu doldurmanız gerekiyor arkadaşlar. Buradan da duyurusunu yapmış Ben olalım. doldurmuyorum değil mi? Yok hocam, siz Tamam, doldurmuyorsunuz. ben buradayım Devam zaten. edebilirsiniz hocam. İkinci olarak tabii Hazreti Ömer'le ilgili, yani burada uzun uzun saatler boyunca konuşabiliriz ama en azından böyle belli başlı noktaları işaret etmiş olduk. İkinci olarak geliyoruz şehrin ikinci dönüm noktasına. Bu defa Selahaddin Eyyubi'ye. Malum önce 4 Temmuz 1187'de Hıttin Savaşı'nı kazanır Selahaddin. Daha sonra da Ekim ayında aradan geçen birkaç zamanda anlaşmalar yapılır. Şehrin sakinleri dışarıya çıkarlar. Yabancı dışarıdakiler, yani kovulan Ortodokslar, onların çocukları, torunları, sürgünler şehre dönerler derken 1187'nin Ekim ayında tekrar Kudüs İslam hakimiyetine tekrar geri döner. Aradaki 88 yıllık Haçlı parantezinden sonra. Tabii Hocam çok Haçlılar. özür dilerim, bir araya girsem, hani kronolojik olarak devam etmek adına. Hani şu anki günümüzü de böyle biraz daha şey alınca Selahaddin'in dönemi daha bize yakın geliyor ve hani o Fetih'ten önceki dönemle şu zamanını da böyle biraz daha hani kıyaslayarak, o zamanki dönemde Selahaddin Eyyubi'nin de izlediği adımlarla Fethi'ye gittiğimiz bir noktadan başlasak olur mu acaba? Zaten oraya gelecektim Heh, şimdi. Yani tamam özellikle hocam. yok estağfurullah. Yani soruları en sona saklamak o yüzden hep tavsiye edilir. Belki konuşacak kişi söyleyecektir diye düşünün. Şimdi tabii Selahattin Eyyubi, hani tam da sizin işaret ettiğiniz noktaya başlayacaktım ben de. Kudüs'e bir günde gelmedi. Yani Kudüs'ü böyle biz Selahattin Eyyubi'yi konuşurken, anlatırken işte 1187'de Selahattin Eyyubi Kudüs'ü fethetti falan diye anlatıyoruz ama şimdi Selahattin'in vefat tarihi 1193. Bu ne demek? Aslında Kudüs'ün fethi, tekrar Haçlılardan geri alınması Selahattin'in hayatının sonuna denk geliyor. Peki o zaman şu soruyu sormak lazım. Selahattin Eyyubi 30 yıla yaklaşan askeri ve siyasi kariyeri boyunca ne yaptı? Önemli bir soru bu. Hani biz genellikle böyle işte Selahattin Eyyubi'yi Kudüs'ü andığımız için hani sanki böyle Kudüs'ü fethetti gibi, yani o kadar söylüyoruz ama sadece bu kadar değil. Şimdi hani sizin işaret ettiğiniz gibi bugünle özellikle, bence özellikle dikkatli bir şekilde düşünülmesi gereken bir detay var. Selahattin Eyyubi ne zaman Kudüs'ü fethetmek, Haçlıları oradan kovmak istese İslam coğrafyasının bir başka yerinde ayağına bir çelme takılıyor. Musul'dan bir çelme geliyor. Oradan Halep'ten bir çelme geliyor. Oradan Şam'dan, oradan Kahire'den falan derken dolayısıyla Selahaddin şunu fark ediyor. Yani Kudüs'ü fethetmek için önce İslam coğrafyasının diğer yerlerini toparlamak gerekiyor. Ki 1174'teki vefatına kadar, ki kendisi Kudüs'ün fethini ne yazık ki göremiyor. Aslında Kudüs'ün fethi ülküsünü Selahaddin Eyyubi'ye kazandıran bir başka isim daha var, Nureddin Zengi. Yani Nureddin Zengi'yi biz tabii genelde çok bilmiyoruz ya da Selahaddin'in o parıltılı şöhretinin belki gölgesine kalıyor, fakat aslında esas kahraman bana sorarsanız hani Kudüs'ün fethine giden süreçte Nureddin Zengi'nin başlattıkları. Tarihçilerimiz diyorlar ki Nureddin Zengi'nin 3 tane hedefi vardı bütün hakimiyeti boyunca. Kendisi tabii Zengiler hanedanının üyesi.
Babası İmadüddin Zengi Urfa kontluğunu yıkıp Haçlıları Urfa'dan sürüp çıkaran büyük bir komutan. Caber Kalesi'nde bir köle tarafından babası şehit ediliyor. Kendisi önce Halep'te, daha sonra Şam'da hakimiyetini kuruyor ve Selçuklular adına bölgeyi yönetiyor. Halep Şam Atebeyi olarak geçer zaten ve Atabeylik yönetimidir zaten Zengilerde. Tabii 1174'e kadar sürekli olarak mücadele halinde Nurettin Haçlılarla, diğer muhaliflerle ve içerideki sıkıntılarla uğraşıyorlar. Tabii aynı dönemde Batınilik de var, Şii cereyanlar da içeriği böyle sarsıyor. 3 tane hedefi var diyor tarihçilerimiz. Birincisi elbette Kudüs'ü kurtarmak. İkincisi bütün Biladüşşam mıntıkasına Haçlıları sürüp çıkarmak. İkinci adım Kudüs'ten sonra. Üçüncü olarak da nihayet bunu da yaptıktan sonra İstanbul'u fethetmek. Çok çok bakın, İstanbul'u fetih düşüncesi Efendimiz'in o meşhur hadisinden dolayı başından beri bütün hükümdarlarda mevcut. Nureddin Zengi'de de mevcut. İstanbul'un fethi nasip olmayacak. Çünkü 1170'ten 1450'lere kadar daha 300 yıldan fazla zaman var. İkinci olarak Kudüs fetihte nasip olmayacak kendisine. Onu da yetiştirdiği en büyük komutan Selahaddin başaracak. Ve nihayet Haçlıların bölgeden kovulması Selahaddin'e nasip olmayacak. Çünkü Selahaddin Eyyubi Akka'da mağlup oluyor. Daha sonra malumunuz Kudüs'ün fethinden sonra. Ama işte Aslan Yörükleri işleri falan düşünün. Ama ta işte 1280'lere kadar, mesela Memlüklere kadar, Memlük Sultanı Kalavu'nun meşhur seferine kadar Trablus-Şam kontluğu, bugünkü Lübnan'ın Trablus şehrinde Haçlılar hala hakim olmaya devam edecek. Fakat tarihteki yürüyüş bize şunu gösteriyor. Her zaman bir sonraki nesle bir ülkü bırakıyorsunuz. Diyorsunuz ki bakın ben bu kadar yapabiliyorum. Benden sonra sıra sizde. Hani bana en çok sorulan sorulardan bir tanesi. Ya abi Kudüs'ün fethini görecek miyiz? Ya bir şey söyle falan. Hani. Ya hani şey gibi böyle, hani sen gazetecisin, senin kulağın deliktir, sen söylersen duymuşsundur falan gibi. Ya diyorum böyle bakmayalım. Bakın tarihteki yürüyüşümüze bakın. İstanbul'un fethi ülküsünü Nureddin Zengi dillendirirken İstanbul'un fethine daha 300 sene var. 300 sene, 30 demiyorum, 300 sene var. Ama o ülküyü sen yayacaksın. Kulaktan kulağa aktaracaksın. İnsanlara bunu söyleyeceksin. İşte minberi hatırlayın. İşte o meşhur Nureddin Zengin'in yaptırdığı minberi. Halep Ulu Camii'ni yerleştiriyor. Düşünün, o dönemde Halep ve Şam sadece elimizde ama bütün etraf böyle sahiller, Sur'da, bugünkü Lübnan'ın Sur şehri. Yukarıda Trablus'ta. Ondan sonra Sayda, Beyrut hattında, aşağıda Kudüs'te Haçlı kontluklar var. Çok güçlü devletler bunlar. Bütün sahil şeridini tutuyorlar. Ve içeride Müslümanlar şehir devletleri olarak böyle Hama'da, Şam'da, Halep'te böyle bir şeritte Müslümanların elinde. Daha böyle sahile bile ulaşamıyorsunuz. Düşünün ki İstanbul'un fethi, yani uzayın fethi gibi o dönemde. O kadar uzak bir hedef gibi. Ama ne yapıyor? Bir hedef gösteriyor. Hedefin işte belki en somut göstergesi o minber. Minberi yerleştiriyor Halep Ulu Camii'ne. Ama insanlara şunu söylüyor. Ey insanlar diyor. Bu minberin yeri burası değil. Şahit olun. Bu minberi ben buraya, bu cami için yaptırtmadım. Halep'li 2 tane ustanın işidir orada. Böyle eski fotoğraflardan görürsünüz. O ustaların isimleri de böyle maalesef 69'daki o meşhur sabotaja kadar şeyin kenarında böyle kayıtlıydı. Minberin kenarında el yazıları da dururdu. Ve insanlar o minberi Halep Ulu Camii'nde göre göre şunu düşünüyorlardı. Aa evet, günün birinde Kudüs fethedilecek. Bakın, bir minber üzerinden, minber bir savaş aleti değil. Yani herhangi bir böyle savaşta kullanılacak bir şey değil. Fakat minberi bile bir savaş aletine dönüştürüyor. Bakış açısına bakın. Ve diyor ki ey insanlar, bu minber bugün Kudüs'e gidecek. Şahit olun. Hatta tarihçiler diyorlar ki o Halep Ulu Camii'ndeki Selahaddin'in meşhur minberini gören, orada o günleri yaşayan tarihçiler, o minber kınına sokulmuş ve çıkmaya her an hazır bir kılıç gibiydi. Benzetmeye bakın. Yani minberden bahsediyoruz. Kınına sokulmuş bir kılıç gibi, sadece minber, ahşap bir minber görüyorsun. Sonra da Selahaddin malumunuz o kılıcı kınından çekecek ve getirecek. Halep'ten Kudüs'e minberi taşıtacak ve Beyt-i Makdis'in en önemli kısmı olan Kıble Mescidi bölümüne onu yerleştirecek. Selahaddin Eyyubi'nin tabi şehri fethinden sonra yaptığı birinci düzenleme, birinci dokunuş, demin ifade ettiğim gibi eski sakinlerinin geri dönüşünü sağlamak oldu.
Müslümanlar geldiler. Farklı yerleri sürgün eden Ortodokslar geldiler ki kıyımdan da çok azı kurtulabildi zaten. Ticaret, bir takım yeni dengeler tekrar kuruldu. Dergahlar, bir takım kiliseler, manastırlar eski sahiplerine iade edildi. Çünkü Hazreti Ömer'in yaptığı gibi Selahaddin de şehirdeki Hristiyan statükoyu korudu. Hatta Hazreti Ömer'in yapmış olduğu gibi anahtarı yine o bahsetmiş olduğu Nusayb ailesine verdi. Bir de kendisi o dönemdeki dengeler gereği bir aileyi daha ekledi. Cude ailesi. Şu anda anahtarın korunmasına eşlik eden ikinci bir aile daha var Kudüs'te. Nusaybelerle beraber Cudeler. Onlar da Selahaddin Eyyubi'nin dengesi. Birincisi şehirdeki o eski statükoyu korumak, tekrar iade etmek, tekrar tesis etmek Selahattin yaptığı bir şey oldu, bir dokunuş oldu. İkinci olarak fiziksel olarak çok önemli bir ilave yaptı. Bugün Kudüs'e gidenler bilirler, belki ziyaret etmiş olanlarınız da vardır. Şehrin hemen Hristiyan mahallesini, Kıyamet Kilisesi'nin hemen kuzey ucunda. Güneyinde Hazreti Ömer'in namaz kıldığı yere inşa edilen büyük bir cami vardır. Ömer Camii, El Mescid Ömer İbn Hattab diye geçer. Kuzeyinde Hankâh-ı Selahiye diye, Selahaddin Eyyubi'nin hankâhı, yani külliye diyelim daha Türkçesiyle anlaşılır olsun diye onu kuruyor. Hatta fetihten sonra orada biraz inzivaya çekiliyor. Yaşadığı ev şu anda bir hanımefendi tarafından hala muhafaza ediliyor. Belki Kudüs'e gidip orada o Selahattin evini ziyaret edenleriniz olmuştur. O evde yaşayan hanımefendi Fas asıllı bir ailenin kızı. Kendisiyle defalarca böyle sohbet edip hikayesini dinlediğimiz için biliyorum. Ve ailenin adı Alemiler. Alemi ne demek? Alem bayrak, sancak demek. Alemiler sancaktarlar. Yani tam Türkçe'ye çevirirsek sancaktar ailesi. Yani ordunun sancaktarının kızı, yani torunlarından bir tanesi şu anda evde yaşamaya devam ediyor. Ve Selahattin yaptığı buradan üçüncü bir düzenlemeye geliyoruz. Farklı milletlerden Müslümanları şehre yerleştirmek. Kürtleri yerleştiriyor, Faslıları yerleştiriyor, Türkmenleri yerleştiriyor. Farklı coğrafyalardan Arap hanedanları, Arap ailelerden, Arap bir takım kabilelerden dengeleri yerleştiriyor. Ve maalesef 1967'de İsrail tarafından işgal edildikten sonra şehirden ilk defa ne yazık ki böyle uzaklaştırılanlar da 1187'de Selahattin tarafından yerleştirilen Faslı aileler oldu. Megaribe Mahallesi, Mağripler Mahallesi. Bugün Yahudilerin ağlama duvarı dedikleri Burak Duvarı'nın önündeki o şimdiki açık geniş meydan lebalep evle doluydu 67'ye kadar. Mağripler orada yaşıyorlardı ve orası Hayyül Megaribe diye geçiyordu. Yani Mağripler Mahallesi. O yüzden Mescid-i Aksa'ya bugün İsrail askerlerinin girip çıkmak için kullandığı ahşap bir merdiven vardır duvarın kenarında. O kapı Mağripler Kapısı olarak geçer. Babul Megaribe diye geçer. Mağripler Kapısı. Çünkü Mağripler Mahallesi'ne Hayyül Megaribe'ye açılırdı. 67'de yıkım gerçekleşinceye kadar. Selahattin yaptığı üçüncü düzenlemede aynı şekilde şehre İskan politikasıyla dışarıdan birçok Müslümanı tekrar yoğun bir şekilde yerleştirmek oldu ki şu anda çok ciddi bir şekilde o dönemde yerleşen ailelerin torunları hala şehirde yaşamaya devam ediyorlar. Kimler mesela? Alemiler dedim. Onlar zaten Sancaktarlar diye söyledik. Halidiler, Halid bin Velid'den gelen bir aile. Hüseyiniler aynı şekilde. Sur kenarına, surların kuzey taraflarına, dışarılara da yerleştirilen aileler var ya da bazı kişiler var. Mesela Selahattin kendi özel doktoru Şeyh Cerrahı, malum isim olarak da mahalleye de ismini veren, Kudüs'ün hemen kuzeyinde, Şam kapısının hemen çıkışında bir dergah ve ona bir arsa tahsis ederek oraya yerleştiriyor. Şeyh Cerrah Mahallesi de aynı şekilde Selahattin Eyyubi'nin bizatihi kendi düzenlemesiyle bugün hala yaşayan bir mahalledir. Selahattin'in vefatı 1193. Sonrasında malumunuz Eyyubi devleti bölgede hakim oluyor. Selahattin'in kardeşleri, yeğenleri derken 1260'a kadar Memlüklerin bölgeye gelişine kadar Kudüs'te bir Eyyubi statükosu var. Sonrasında 1260'tan 1516'nın son günlerini aralığın sonuna kadar devam eden bir Memlük yönetimi var. 1517'nin başından itibaren de artık Osmanlı İmparatorluğu'nun 1400 ve 1917'ye kadar 401 yıl boyunca devam edecek olan hakimiyeti başlayacak Kudüs'te. Tabii arada yine böyle ufak bir parantez açalım.
Osmanlı İmparatorluğu Yavuz Sultan Selim Han'ın o büyük Ortadoğu seferi çerçevesinde Kudüs'e geldiğinde bölgede ne buldu? Nasıl bir şehir buldu? Bu önemli. Şimdi biz Kudüs surlarının Kanuni Sultan Süleyman'dan kaldığını söylüyoruz. Gerçekte bu. İşte Kanuni surları yaptırdı. Her tarafta işte 2,5 kilometre genişliğinde, uzunluğunda surlar yapıldı falan diye konuşuyoruz. Peki şu soru aklımıza geliyor mu? Peki şehirde sur yok mu? Niye sur yaptırdı Osmanlı? Bu önemli bir soru. Şehirde sur yoktu hakikaten. Niye yoktu? Selahaddin Eyyubi'nin yeğenlerinden bir tanesi El Melikul Muazzam diye geçer. El Melikul Adil'in oğullarından bir tanesi. Selahaddin'den sonra şehri savunmanın güçlüğünü fark ediyor. Çünkü hala Haçlılar etrafta varlar. Bütün Orta Doğu Haçlılardan temizlenememiş. Trablus Kontluğu hala bugünkü işte dediğim gibi Lübnan Trablus şehrinde çok güçlü bir kale şehri yani. Her an böyle Kudüs'e saldırı hazır. Tabii Selahaddin dönemi ordu çok seferlere çıkmış. Tabii eski güç yavaş yavaş böyle zayıflamaya başlayınca diyorlar ki biz bu şehri nasıl koruyacağız? Önemli bir soru. Ya ne yapabiliriz? Yani eski gücümüz de kayboluyor ve Haçlılar hala bölgede. Saldırırlarsa ne yaparız? Ve Muazzam çok böyle sıra dışı bir karar alıyor. Diyor ki şehrin surlarını yıktıracağım tamamen ve diyor şehri bu şekilde savunmasız bırakarak savunacağım. Şimdi söylediğim şey yanlış söylemedim, böyle kulağa garip gelebilir. Surları yıkarak nasıl şehri savunursunuz? Tam tersi olması beklenirken, ama bugün ölçüleriyle düşünmeyin. Eskiden şöyle olur. Bir şehrin etrafında sur yoksa şehir tamamen istilaya açık hale gelir. Fakat o şehri istila ettiğinizde siz o şehri elinizde tutmaya devam edebilmek için şehrin surlarını yapmak zorundasınız. Çünkü bir başkası gelir sizin elinizden alır. Dolayısıyla Haçlıların o dönemki gücünü biraz böyle kontrol ettiriyor Muazzam ve diyor ki eğer ben diyor şehrin surlarını yıktırırsam bu şehir diyor istila edilse bile şehri alacak olan Haçlı kontluklarından ya da Haçlı gruplarının hiçbirisi bu şehri tekrar müstahkem bir şekilde etrafını surlarla çevirecek kadar güçlü değil ekonomik olarak. Çok dikkatli bir hesap yapıyor ve büyük bir risk alıyor tarih karşısında ve surları tamamen yıkıyorlar. İşte 1200'lerin ilk yarısı. Tabii büyük bir risk ve hakikaten de çok enteresan. Bu risk tutuyor ve 1260'ta Eyyubiler yıkılıp Kahire merkezi Memlükler kurulduğunda tabii Memlükler bütün bölgeye hakimler, ta Halep'ten Yemen'e kadar bütün coğrafya ellerinde. Kudüs böyle arada 1516'nın sonuna Osmanlı bölgeye gelinceye kadar surları yıkık bir açık şehir oluyor. Şimdiki Kudüs'ü düşünün, surlarını yok farz edin. Zeytin Dağı'ndan bakıyorsunuz. Kudüs tamamen böyle evlerden oluşan bir tepenin üzerine bir ev kümesi gibi düşün. Kudüs'ün öyleydi manzarası. Tabi ancak böyle şimdi tahminde bulunabiliyoruz. Yani şehrin böyle görüntüsüne dair, ama bütün kaynaklar çok çarpıcı bir tasvir veriyor bize. Sonra Yavuz geliyor. Hatta rivayete göre 30 Aralık 1516'da şehre giriyor. Mescid-i Aksa'da hemen böyle işte şükür namazları eda ediliyor. 2 gece kalıyor Yavuz Kudüs'te. Devam edecek. İşte meşhur Ortadoğu seferine Ridaniye, işte Mercidabık yukarıda bugünkü Kilis yakınlarında gerçekleşiyor. Sonra devamında da Ridaniye malum Osmanlı İmparatorluğu Memlükleri ortadan kaldıracak. Tabii Yavuz 2 gün yani 24-48 saate yakın bir süre Beyt-i Makdis'e, Mescid-i Aksa'da kalıyor. Kendisine mesela soruyorlar. Efendim diyor işte Hristiyanların burada en büyük kilisesi var. Kıyamet Kilisesi. Orayı da görmek ister misiniz? Böyle gerek yok. Ona çok gülerim ben. Yani meraktan bile olsa Hristiyanların en büyük kilisesini ziyaret etmeye tenezzül etmeyecek bir özgüven. Müthiş yani. Yani Yavuz'un şeyine bakın, büyüklüğüne bakın. Gerek yok diyor. Yani ve düşünün, çıksa 5 dakika sürecek yani Kıyamet Kilisesi'ne gitmesi Beyt-i Makdis'ten yani. Babu Silsile'den çıkacak, yukarı yürüyüverecek yani. Tenezzül etmiyor görmeye. İnanılmaz özgüvene bakın. Sonra tabii kendisi çok kısa bir süre başta kalabiliyor malum. Kendisinden sonra 8 yıllık iktidarından sonra 1520'de oğlu Kanuni Sultan Süleyman başa geçince bu sefer tabiri caizse imar edilecek bir görevler listesi kalıyor Kanuni'ye. Yani babası bütün coğrafyayı fethetmiş, fakat babasının fethettiği coğrafya imara ömrü yetmemiş. Kanuni, Yavuz için söylüyorum. Tabii baba anahtar teslim bir imparatorluk bırakıyor. Tek çocuk, muhtemelen diğer çocuklar Osmanlı usulünce ortadan kaldırıldığı için tek çocuk. Öbür taraftan anahtar hazine ağzına kadar dolu. Coğrafya inanılmaz derecede büyümüş. Bütün İslam şehirleri Mekke, Medine, Kudüs, Şam, Halep hepsi Osmanlı'nın kontrolü, himayesi altına girmiş, kanatları altına girmiş ve Kanuni bu sefer Kudüs gibi sembol bir şehri imar etmeye girişiyor.
Kendisi beraber Hürrem Sultan şehirde gerçekten bugün hala yaşayan çok önemli dokunuşlar yapıyorlar ki en büyüğü zaten bildiğimiz şehrin surları. Şehre ilave edilen sebiller, çeşmeler ki Osmanlı biliyorsunuz su medeniyetidir. Memlükler de taş medeniyetidir. Böyle söylenir. Osmanlı İmparatorluğu mesela Kudüs'e geldiği zaman Memlükler Şafii bir imparatorluk olduğu için durgun suda abdeste bir beis görmüyorlar. Dolayısıyla aksan içerisinde çeşme yok. Ama Osmanlı geliyor diyorlar biz burada Hanefi olduğu için Osmanlı ne yapacağız? Diyorlar biz buraya musluklar yapalım, suyu da akar hale getirelim. Beytüllahim'den ta Kudüs'ün böyle dışlarından kanallarla böyle Beyt-i Makdis'e su taşınıyor. Ve Arapçada bilenler vardır. Musa Hanefiye derler. Yani diğer üç mezhep daha rahattır böyle ama akan suda abdest alma konusunda Hanefiler daha böyle dikkatli davrandıkları için orada böyle bir Cumhurla Hanefilik arasındaki ihtilaf noktalarından bir tanesi. Ve Osmanlı şu anda görmüş olduğunuz o akan sularla abdest alınan bütün düzenekleri, şadırvanları, sebilleri Osmanlı yapıyor. Aksanın içinde. Kanuni'nin zaten sebillerinden bir tanesi hemen Kubbetü Sahra'nın kuzeyindedir. Yanına 2. Mahmut döneminde yapılan bir eyvan da yapıldı. Oradan çıkıp mesela Babül Esbat'tan çıkarsanız eğer Aksa'nın kuzeydoğu köşesinden hemen karşınıza Sitt-i Meryem sebili çıkar. Yani Hazreti Meryem'e atfeder. O da Kanuni eseridir. Oradan çıkarsınız Babül Meclis'te, Aksa'nın öbür köşesinde Kanuni'nin yine bir başka sebilini görürsünüz. Oradan çıkarsınız aşağıya El Halil kapısından hemen aşağıya vadiye doğru yürüdüğünüzde bugün bir stadyum gibi orası konser salonu olarak kullanıyor Yahudiler. Onun hemen köşesinde bir başka sebili daha vardır. Hani Osmanlı'nın fiziksel izleri hala duruyor. Sadece o kadar değil tabii. Bir de şehirde yapılan bir imar ve restorasyon hamlesi var. Özellikle işte Kubbetü Sahra başta olmak üzere Aksa'nın Kubbetü Sahra'nın dışının çinilerle süslenmesi, içinin süslenmesi, birçok böyle önemli bazı hatların, yazıların eklenmesi ki yapının böyle şekli şimdikinden çok daha farklıydı. Önceki dönemlerde tarih içerisinde bunu zaten takip edebiliyoruz. Öbür taraftan tabii Haseki Hürrem Sultan'ın kurmuş olduğu o şehirdeki imareti ayrı olarak konuşmak lazım. Çünkü bugün hala 1552'de kurulmuştur imaret. Düşünün ta 400 küsür yıldan beri hala Kudüs'ün fakir fukarası ellerinde böyle o işte kaplarla bazen bidonlarla falan böyle o imaretin kapısına sıraya dizilirler. Hala istihkaklarını almaya devam ederler. Bir gün böyle Kudüs'te ziyaret sırasında Haseki Hürrem Külliyesi'nde Hürrem Sultan'ın hala bu işte hayrı devam ediyor falan diye anlatınca ekipten bir tanesi bizim bildiğimiz Hürrem mi ya dedi. Ya dedim bir insan hem siyasi olarak bir takım entrikalar karışmış olabilir hem de çok hayırsever olabilir. Bunlar böyle çok ayrı şeyler değil falan diyerek böyle söyledim ki Hürrem Sultan'ın o kurmuş olduğu külliye birkaç parçadan oluşuyor. Külliyenin merkezi çok enteresan. 1300'lerin sonunda Kudüs'te yaşamış bir Memlük hanımefendisinin konağı. Şimdi tarihte biz böyle Memlükleri Osmanlıları rakip olarak vuruşturuyoruz. Birbirini yok etti falan diyoruz ama sahada izler birbirine miras kalıyor. Yani Kudüs'ü Osmanlı mirası olarak alıyor ve Kudüs'te Memlüklerden kalan bütün binalar da Osmanlı'ya miras kalıyor. Hürrem Sultan bir imaret yaptırmak istediğinde araştırın diyor şehirde ne var yani bu imarete bir binalık yapabilecek olan kaç yer var filan. Sonra bakıyorlar diyorlar ki efendim diyorlar bir Memlük hanımefendisinin Tunçluk Hatun adı da ondan kalan diyor bir konak var büyük bir konak tam diyorlar size göre. Sonra bu konağa böyle yerleşiliyor. Bütün külliye orada işte teşekkür ediyor. Aşağı böyle şu anda maalesef Ermeni Katolik patrikhanesine dönüştürüldü 1917'den sonra. Orası mesela Hürrem Sultan'ın hamamı mesela yol üzerinde Babul Vat yolu üzerinde o Aksa'ya çıkan o Şam kapısından girdiğinizde aşağı doğru indiğinizde merdivenlerin bitiminde tam karşı çorbacı sebili Mescid-i Çorbacı gelir. Sağa sola yollar ayrılır. Sağ tarafta Sokhan-ı Zeyt yani yağ pazarı yolu çarşısı diyelim işte Türkçe'ye kabaca çevirisi o yol gelir. Sol tarafta Babul Vadi, vadi yol gelir. Ta aşağı böyle Kudüs'ün güneyine kadar iner. Burak duvarına kadar. Solda böyle Aksa'nın kapıları başlar. O yol üzerinde mesela Avusturya Hospice vardır. Avusturya Misafirhane. Onun köşesindeki bina. Tam Osmanlı binası zaten her şeyiyle. Orayı mesela hamam olarak yaptırıyor. Hamamın bütün gelirleri doğrudan tekkeyi besliyor. Hamamdan elde edilen bütün paralarla Kudüs'ün fakir fukarasının iaşesi finanse ediliyor.
Bugün mesela Ürdün yönetimi işletiyor imareti, tekkeyi ve hala çorba kaynamaya devam ediyor. Tabi uzun uzun daha da konuşulabilir dediğim gibi, yani bugün hala Hazreti Ömer'in anahtarı hala Verdekiş'te duruyor. Kudüs'te hala Kanuni Sultan Süleyman'ın surları ayakta. Kudüs surlarının kuzeyi zaten Sultan Süleyman Caddesi. İbranice, Arapça, İngilizce her dilde. İşgal bile onu değiştirmeye çalıştı, değiştiremedi. Kudüs'e inanılmaz sahip çıkarlar çünkü Sultan Süleyman'a. Öbür taraftan yine aynı şekilde Kıyamet Kilisesi, Hristiyanların dünyadaki en kutsal kilisesi, kuzeyinden Selahaddin'le, güneyinden Hazreti Ömer'le kuşatılmış durumdadır. Evet, özgürsünüz fakat özgürlüğünüzün sınırları var deriz onlara. Hala bunu söylemeye devam ederiz. Velhasıl Kudüs'ü uzun uzun konuşabiliriz ama hani vakit açısından da bu kadar bitirmiş olayım. Bir saati böylece doldurduk. Buyurun. Teşekkür ederiz hocam. Allah razı olsun. Şimdi birkaç noktaya da değinmek istiyoruz. Biz önce de şundan da bahsedelim. İlk baştaki konulara dönersek şeyden bahsetmiştiniz hocam. Hani bizim aklımıza yerleştirilen bir kronolojik dezenformasyondan bahsetmiştiniz. Biz de bu dönemde zaten bunu da belirtmiş olalım. Sizin kitabınız Dil ve İşgal kitabını tahlil ediyoruz inşallah. Hı Yani hı. bu noktadaki dezenformasyonları hani engellemek adına tabii ki okumamız gerekiyor ama hani bunun dışında yapmamız gereken bu dili temizlemek için ya da hani kullanılan kavramları da kendimizce İslamca ya da hani bizim bakış açımızla şey yapmak için yapılacak olan adımlardan ya da hani bu tarz desteklediğiniz bir proje tarzında bir şeyler var mı ya da yapılması Ya şöyle, şimdi yönünde? bazı şeyler maalesef yerleştiği için tabii hani bunları düzeltmek için biraz geç oluyor. Şimdi Orta Doğu diyoruz mesela konuşurken. Şimdi Orta Doğu bizim uydurduğumuz, bulduğumuz bir kavram değil ama yerleştiği için Galata meşhur olarak gidiyor. Ben şimdi konuşurken bazen merkez coğrafya diyorum. Ama merkez coğrafya falan desem herhalde bir de merkez coğrafyanın neresi olduğunu falan anlatmam gerekir. Keşke o tanımları biz yapabilseydik. Ama mücadele edeceğiz nihayetinde, kullanarak, izah ederek, anlatarak, yerli yerince doğru bir şekilde oturtarak kendi dilimizi oluşturacağız. Bundan başka çare yok ama çok kolay, çok basit, çok kısa bir şeyden de bahsetmiyorum tabii ki. Evet, bu gerçekten zor bir süreç. Bunun dışında hocam bir de şeyden bahsettik. Yine Selahaddin Eyyubi dönemindeki öncesi olan hazırlıklardan bahsettik. Mesela şu anki dönemimizde de hani gerçekten birebir bu hatta Fetih öncesinde yani daha doğrusu Haçlıların orayı işgal etmesi öncesinde de hani bu İslam topluluklarının zaten hani daha çok şehir e, devletleri olarak olduğundan da dolayı zaten onların arasındaki çatışmalardan aslında Haçlıların ne kadar kolay ilerlediğinden de hani mesela oraya da bir ufak değinirsek çok iyi olur Zaten hani hocam. o dönemde şimdi düşünün, yani Haçlılar geldiği zaman bölgeye 1099, işte 1096'da başlıyor malum Haçlı seferleri. Sonra işte 4 yıl içerisinde, 3 yıl içerisinde bölgenin merkezine kadar geliyorlar. İşte Selçuklular var. Ondan sonra bölgede bir sürü atabeylikler, şehir devletleri var. Milyonlarca belki Müslüman yaşıyor bölgenin tamamında. Ama maalesef tıpkı bugünkü gibi kendi içinde kendi menfaatini önceleyen böyle küçük gruplar, onların küçük ihtirasları Haçlıların çok kolay bir şekilde gelmesine yol açıyor. Tabii aynı şekilde idealist ve gerçekten mevzuyu anlamış olan insanların da gayretiyle çok küçük gruplarda büyük başarılar da kazanıyorlar. Bunlar birbirini getiriyor zaten. Evet hocam. Peki hocam yine ben aynı noktaya değinmiş olacağım ama yine bu süreçte hani şeyden çok bahsedilir. Tabii ki Nurettin Zengi ve yetiştirdiği Selahaddin Eyyubi ama Selahaddin Eyyubi'nin yanındaki e, ilim adamları, alim insanların da hani bu süreçte insanları bilgilendirmek amaçlı çok fazla uğraştığı da söylenilir. Hani şu anki yapılan çalışmalarla onu yine benzetebilir miyiz diye de tekrardan Yani şöyle, zaten şimdi o dönemde tabii o dönemin şartlarında düşünün. Yani en büyük sorun ne? En büyük sorun İslam coğrafyasının merkezinde böyle bir kanser gibi bir Haçlı varlığının olması. Yani Şam düşünün, Müslümanların elinde. Kudüs Hristiyanların elinde. Bugünkü gibi yani. Ve baktığınız zaman herkesin gündeminde aynı şey var. Ya Kudüs ne zaman kurtulacak? Kudüs ne zaman? Ya, hutbelerde bu konu, vaazlarda bu konu, yani dergahlardan medreselere kadar çok farklı İslami çevrelerin hepsinin gündeminde aynı konu var. Dolayısıyla hani konuşmam sırasında ifade ettiğim, şimdi tarih bizim istediğimiz hızla akmadığı için bazen sabırsızlanıyoruz. Yani ya görelim ama görmeyeceksek peki ne olacak? Yani Allah bizi Kudüs'ün fethedilmediği dönemlerde yaşatmayı murad ettiyse peki biz ne yapacağız? Şu o nokta çok önemli. Dil ve işgalin sonunda
işte hani kitabı okuyanlar şey yapmıştır, hani fark etmiştir. Böyle üç tane isimden bahsediyorum. Onlardan bir tanesi Şeyhül Mücahidin adıyla da bilinen önemli bir insan. Kendisi bugün hala Şam'ın işte doğusunda kabri de var. Arslan Dimeşki, Reslan Dimeşki. Mesela Arslan Dimeşki'nin hikayesi çok çarpıcı. 1165'te vefat ediyor. Ortalıkta hiçbir böyle Selahaddin yok, Kurtuluş Ümidi yok. Ama kendisinin vefatından 20 yıl sonra yetiştirmiş olduğu talebeler Kudüs'ü fethediyor. Bu iş böyledir. Hani o yüzden bulunduğumuz zaman da uğraşacağız. Ya mesela ölüp giderken diyeceğiz ki vay be hiçbir şey değişmedi ya. Yani hiçbir şey de olmadı falan. Ama kıyamette bir dirileceğiz. Bakacağız ki böyle bir sürü böyle hani şey olmuş. Hani bizim de içinde bulunduğumuz bir gruba Allah mesela inşallah böyle şey mükafat veriyor. Ya Rabbi ben bunları yapmadım ki diyeceğiz belki ama diyecek ki Allah inşallah öyle umuyoruz. Sen başlattın ya da sen şunu söyledin ya da sen bunu böyle yaptın. Ha o zaman hepimiz aynı şekilde aynı noktada inşallah öyle ümit ediyoruz bir mükafata talipsek o zaman bu işin sonucu neticesi görmek o çok önemli bir yolda olmak lazım. Yani o koşturmacı, o gayret içinde olduktan sonra yani fethin başı sonu Hazreti Sümeyye'yi düşünün. Ne gördü kadıncağız? Yani hiçbir şey elde etmedik yani İslam tarihinde. Sadece işkence ve acı gördü. Ama İslam şehitler kervanının başına dirilecek Allah'ın huzuruna. Yani düşünün yani bu çok acayip bir şey. Ve her şey ahiret içinse bu dünyada yaşananların hepsi hayal gibi geride kalacak zaten. O yüzden biz böyle neyi hedefliyoruz? Tam olarak dünyada. Yani Kudüs'ün fethini ben niye istiyorum? Müslümanların izzeti için. Niye? En sonunda yolun sonunda Allah hesabını düzgün vermek için değil mi yani? Yani dünyevi bir derdim değil bu yani. Ha öyle baktığım zaman o zaman ben diyeceğim ki ya Rabbi evet inşallah görürüz. Evet bana en çok sorulan sorunun da cevabını vermiş oldum. Ama peki ya Allah bizi Kudüs'ün fethini görmeyeceğimiz zamanlarda yaşatmayı murad ederse? O zaman bir B planı gerekiyor, bir C planı gerekiyor, bir D planı gerekiyor ve herkes bulunduğu yerde hasbelkader ölçülerince sesine kadar yeterse, ne kadar gücü yeterse uğraşacak ve en sonunda ya Rabbi elimden bu kadar geldi, şahit ol, buyur kabul et diyecek. Ama elden geleni yapmak tabii burada en temel mesele. 5 dakika içinde bitirsek çok güzel olur. Başka programımız daha var. Evet buyurun. Tamamdır hocam. Şimdi bir de şöyle mesela hani şu an az önce bundan da bahsettiniz. Mesela Kudüs'e Hazreti Ömer girdiğinde olan oradaki durumdan bahsettiniz. Yani sadece 144 metrekarelik bir alandan bahsetmiştik. Şu anda da mesela hani şeyden Allah korusun tabii ki de ama hani Mescid-i Aksa'nın yıkılma durumundan ya da yıkma aşamalarından bahsediliyor. Hani bu süreçte oranın öneminin o binalardan ziyade tabii ki görsel bir şölen olarak göz zevki gerçekten. Ama hani şey olaraktan değil oranın yeri ve şey konumu olarak bizim için önemli olduğunun Tabii. şeyini de vurguladığınız için de ayrıyeten de teşekkür ederim. Bunu da biraz daha açmak isterseniz sözü size bırakayım hocam. Yani tabii orada ben söylediğiniz gibi yani nihayetinde bizim için sadece mekanlar önemli değil ama mekanlar da önemli. Nihayetinde bunların ikisi beraber geliyor. Ama tarih boyunca Mescid-i Aksa çok defa işgal edildi, yakıldı, yıkıldı. Tekrar depremlerde defalarca yıkıldı. Mesela özellikle Kıble Mescid tarafı istinat duvarları üzerinde durduğu için her depremde yıkıldı orası tarih boyunca. Ama tekrar ayağa kalktı. Bakın Haçlılar geldiği zaman asla gitmeyeceklerini düşünüyorlardı. Müslümanlar da Haçlıların çok güçlü olduğunu düşünüyorlar uzun bir zaman. Ama 88 yıllık bir süreç tarihte küçük bir noktadır. Yani İsrail'in varlığı da küçük bir nokta olarak kalacak bölgede. Bundan emin olabilirsiniz. Dediğim gibi bu gerçeği ima ederek çalışmalarımızı sürdürmek zorundayız. Tamam hocam. Çok teşekkür ederiz vakit ayırdığınız Ben için. Çok teşekkür ederim. istifadeli Hayırlı bir program çalışmalar oldu. diliyorum inşallah. Tekrar görüşmek Teşekkür üzere. ederiz. Hayırlı Allah'a akşamlar. emanet olun. Selamünaleyküm. Hayırlı akşamlar. Siz de Allah'a emanet olun. Aleykümselam. Hayırlı akşamlar.